Bugün ülkemizde bir yer olan Şırnak'ın Silopi ilçesinde başlayıp Irak'ın Zap, Batufiye ve Şabaniye bölgesine uzanan o gizemli ve anlaşılması imkansız olan, gece saat 3'te dağın başındaki bebek ağlamalarından, Zap bölgesinde yer alan dağın zirvesindeki T şeklindeki kime ait olduğu bilinmeyen o gizemli mezarlardan, gece rüyalarımda o herkesin korkup gitmek istemediği, hakkındaki söylentiler dilden dile dolaşan, ondan bahsedilince herkesin derin bir düşünceye daldığı o gizemli 12 numaralı mevziden, gece mevzide uyuyakaldığımda beni uyandıran o varlığa kadar, birçok gizemli gerçek yaşanmış olayları sizlere aktaracağım. Tarih 1997. Evet, ben o zamana geri dönüp o zamanki yaşadıklarımı tekrar yaşamaya hazırım. Eğer siz de hazırsanız başlayalım. Ben Göksel Yılmaz. 1997 yılının zorlu kış günlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde jandarma olarak askerlik görevimi yaparken başıma gelen ve hala devam eden olağanüstü olayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hikaye sadece bir askerin anıları değil, aynı zamanda insanın açıklayamadığı, anlam veremediği olaylarla yüzleştiği, gerçekle gerçeküstünün iç içe geçtiği bir deneyimin kaydı. 1977'ye bir tertip olarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6. bölükte jandarma olarak görev yapıyordum. Bölgemiz doğuda Hakkari, kuzeyde Siirt, batıda Mardin ile çevrili, güneyinde ise Irak sınırının bulunduğu stratejik bir noktadaydı. Rakımı yer yer 2000 metreyi aşan dağlık arazide, özellikle kış aylarında sıcaklık sıfırın çok altına düşer. Kar ve tipi hayatı felç ederdi. O dönemlerde bölgede terör olayları en üst seviyedeydi. Sürekli olarak Irak'a yapılan özel operasyonlara katılırdık. Özellikle Şabaniye, Batufiye ve Zap bölgelerindeki operasyonlar hayatımın en zorlu dönemleriydi. Her operasyon, her nöbet, her an tetikte olmayı gerektiriyordu. Ama hiçbiri 12 numaralı mevzide yaşadıklarımın yanında beni bu kadar etkilememişti. 12 numaralı mevzi. Bu ismi telaffuz ederken bile tüylerim diken diken oluyor. Dağın en tepe noktasında tek başına duran ıssız bir mevziydi. Çamurlu zemini, soğuk havası ve tekinsiz atmosferiyle kimsenin gitmek istemediği bir yerdi. Bir kişinin ancak sığabileceği büyüklükte, yerin içine oyulmuş bu mevzi, sanki normal bir nöbet yeri değil de başka bir boyuta açılan bir kapıydı. Mevzinin fiziksel özellikleri bile tekinsizdi. Yaklaşık 2 metre derinliğinde, 1 metre genişliğinde kazılmış çukurun içi ahşap kalaslarla desteklenmişti. Zemini sürekli çamurlu, duvarları nemli ve soğuktu. Tek kişilik dar bir alan, minimal bir oturma yeri ve silahınızı dayayabileceğiniz bir çıkıntıdan ibaretti. Ama asıl tekinsiz olan, mevzinin hemen yanındaki 4 mezardı. Bu mezarlar, tepenin zirvesinde, yukarıdan bakıldığında T şeklini andıran bir düzende sıralanmıştı. Her biri yaklaşık 1 metre yüksekliğinde, dikdörtgen şeklinde taş yığınlarıyla işaretlenmişti. Üzerlerinde herhangi bir yazı ya da işaret yoktu. Kime ait oldukları bilinmiyordu. En yaşlı köylüler bile bu mezarların tarihini hatırlamıyordu. Sanki zamandan bağımsız, bu toprakların kadim bekçileri gibi duruyorlardı orada. Tertip arkadaşlarım Barış, Ömer, Derman ve Ahmet de benimle aynı bölükteydi. Hepimiz farklı şehirlerden gelmiştik ama kader bizi burada bir araya getirmişti. Barış Nevşehir'den gelme, sakin ve analitik bir yapıya sahipti. Ömer Samsun'un bir köyündendi. Doğayla iç içe büyümüş, güçlü bir adamdı. Derman Konyalıydı. Bölgeyi ve yerel dili iyi bilirdi. Ahmet ise İstanbul'dan gelmişti. Şehir çocuğuydu ama askeri disipline çabuk adapte olmuştu. İlk nöbetimi hiç unutmuyorum. 15 Kasım 1997'deydi. İkindi vakti başlamıştı nöbetim. Güneş yavaş yavaş Zap Vadisi'nin arkasına çekilirken etrafı garip bir sessizlik kaplamıştı. Üzerimde kamuflaj üniformam, G3 piyade tüfeğim ve el fenerim vardı. Mevziye vardığımda hava henüz aydınlıktı ama gün hızla kararmaya başlamıştı. O zamanlar henüz hiçbir şeyden haberdar değildim. Ne o mezarların sırrından ne de geceleri duyacağım seslerden.
Yerel halkın anlattığı hikayeleri de ciddiye almamıştım. Yaşlı bir köylü, o tepede yatan 4'ü de eren kişilerdir. Geceleri kalkar, nöbet tutarlar demişti. Bir başkası da o mevzide tek başına nöbet tutanlar hiçbir zaman gerçekten yalnız değildir diye eklemişti. Ama ben bunları köy efsanesi sanmıştım. Karanlık çöktüğünde başladı her şey. Önce uzaktan gelen fısıltıları, ilk başta rüzgarın sesi sandım. Sonra yanı başımda hissettiğim varlıkları, soğuk havanın etkisi dedim. Ve gece ilerledikçe sanki zaman ve mekan kavramını yitirdiğim anlar yaşadım. Silahımı bıraktığım yerde bulamadığım, kendimi mezarların yanında bulduğum, tanıdık seslerin beni çağırdığı o tuhaf anlar. İkindi vaktinden sabah ezanına kadar süren bu olaylar sadece benim değil, diğer arkadaşlarımın da başına gelmeye başladı. Barış bir keresinde nöbetten sonra bembeyaz bir yüzle gelmişti. "Göksel, orada birileri var. Bizi izliyorlar." demişti. Ömer bir gece nöbetinde uyuyakalmış, birisi onu sarsarak uyandırmıştı ama etrafta kimse yoktu. Derman sürekli rüyasında o 4 mezarı görüyordu. Ahmet ise bir süre sonra o mevziye gitmeyi tamamen reddetti. 12 numaralı bu mevzi sadece bir nöbet yeri değildi. O 4 gizemli mezar da sıradan mezarlar değildi. Şimdi geriye dönüp baktığımda anlıyorum ki o tepede yaşadıklarımız bizim bildiğimiz dünyanın ötesindeki gerçekliğe açılan bir kapıydı. Ve bu kapı hala açık, hala orada, o ıssız tepede. Ve o gizemli 4 mezarın gölgesinde görünmeyen birileri nöbet tutuyor. 15 aylık askerlik sürecimin daha ilk aylarındaydım. O zamanlar önümde daha uzun bir süre olduğunu ve 12 numaralı mevzide daha çok nöbet tutacağımı bilmiyordum. Her nöbetimde biraz daha derinleşecek, biraz daha tekinsizleşecek olayların henüz başındaydım. İlk paranormal deneyimimi yaşadığım gece Kasım ayının sonlarıydı. Hava sıfırın altında 10 dereceyi gösteriyordu. Gece yarısına doğru mevzinin içinde oturmuş, G3'ümü dizlerime dayamış, vadideki hareketleri gözlüyordum. Ay, tepedeki 4 mezarı solgun ışığıyla aydınlatıyordu. Önce hafif bir tıkırtı duydum. Mezarların olduğu yönden geliyordu ses. Tecrübeli bir asker olarak bu tür seslere alışıktım. Genelde küçük hayvanlardan ya da düşen taşlardan kaynaklanırdı. Ama bu farklıydı. Ritmik, düzenli, sanki bilinçli bir şekilde çıkarılan bir sesti. Tık, tık, tık. El fenerimi sesin geldiği yöne çevirdim. Işık huzmesi mezarların üzerinde gezindi. O an gördüğüm şey tüm mantık çerçevemi alt üst etti. Mezarların üzerindeki taşlar belli bir düzende kendi kendilerine hareket ediyordu. Sanki görünmez bir el taşları birer birer kaldırıp indiriyordu. Silahımı doğrultarak "Kim var orada?" diye seslendim. Ses kesildi. Taşlar hareketsizleşti. Ama bu sefer başka bir şey oldu. Mezarların arasından bir sis yükselmeye başladı. Bu, bildiğimiz nemli hava sisi değildi. Yoğun, opak, neredeyse katı gibi görünen bir sisti. Ve en tuhafı, soğuk değil, sıcaktı. O gece nöbetimi tamamladığımda gördüklerimi kimseye anlatamadım. Kim inanırdı ki? Ama ertesi gün Derman'ın anlattıkları beni şaşırttı. O da gece nöbetinde benzer şeyler görmüştü. Üstelik yerel halktan duyduğu bazı hikayeler de anlattıklarımızı doğrular nitelikteydi. Derman, köylülerden öğrendiği kadarıyla o 4 mezarın çok eski zamanlarda yaşamış 4 kardeşe ait olduğunu söyledi. Bu kardeşler bölgeyi düşman saldırılarından korumakla görevli muhafızlarmış. Bir gece büyük bir düşman baskını sırasında şehit düşmüşler. Ama yerel inanışa göre ruhları hala bu toprakları korumaya devam ediyormuş. Ömer, bu hikayeyi duyunca kendi deneyimini paylaştı. Bir gece nöbetinde tam mezarların yanından geçerken omzuna bir el dokunmuş gibi hissetmiş. Arkasını döndüğünde kimseyi görememiş ama kulağına bir ses fısıldamış. "Rahat ol asker, nöbet bizde." Barış ise daha farklı bir olay yaşamıştı. Bir gece yarısı mevziden vadiye doğru baktığında 4 atlının 4 nala geçtiğini görmüş. Atlılar tam mezarların hizasına geldiğinde aniden kaybolmuşlar. Ertesi sabah
o bölgede tek bir at izi bile bulunamamış. Ahmet başta bu hikayelere inanmıyordu. Şehirde büyümüş, modern eğitim almış biri olarak doğaüstü olaylara karşı oldukça şüpheciydi. Ta ki bir gece, mevzide tek başınayken yaşadığı olaya kadar. O gece mezarların yanında 4 tane kandil ışığı görmüş. Işıklar havada asılı duruyor, rüzgarda dalgalanıyormuş. Yaklaştıkça ışıklar sönmüş ama arkalarında tuhaf bir koku bırakmışlar. Tütsü ve barut karışımı bir koku. Ben de zamanla daha fazla şey görmeye, duymaya ve hissetmeye başladım. Bazen mevzinin içinde otururken dışarıdan ayak sesleri duyuyordum. Düzenli, askeri adımlar. Sanki devriye gezen birileri vardı. Ama ne zaman dışarı çıksam kimseler olmuyordu. Bir keresinde gece yarısı nöbetinde mezarların yanında bir ateş gördüm. Küçük, kontrollü bir ateş. Etrafında 4 gölge oturmuş, sessizce bir şeyler konuşuyorlardı. Konuşmaları duyamıyordum ama varlıklarını hissedebiliyordum. Tuhaf olan şey, bu manzaranın bende korku değil, garip bir huzur hissi uyandırmasıydı. Bölük komutanımıza bu olaylardan bahsetmeyi düşündük. Ama sonra vazgeçtik. Ne diyecektik ki? Komutanım, mezarlardaki şehitler bizimle nöbet tutuyor mu diyecektik. En iyisi bu olayları aramızda tutmaktı. Zaten zamanla anladık ki 12 numaralı mevzide yaşananlar sadece bize özel değildi. Bizden önce orada nöbet tutan askerler de benzer şeyler yaşamış ama kimse resmi olarak rapor etmemişti. Yerel halk için bu durum çok normaldi. Yaşlı bir nine, "Oğlum," demişti bana. "O şehitler yüzyıllardır bu toprakları bekliyor. Sizden önce de vardılar, sizden sonra da olacaklar. Onlar vatanın gerçek bekçileri." Günler geçtikçe paranormal olaylar artık günlük rutinimizin bir parçası haline geldi. Mevzide nöbet tutarken yanımızda görünmez bir varlığın olduğunu biliyorduk. Bazen silah seslerini andıran uzak gürültüler duyuyor, bazen gökyüzünde açıklanamaz ışıklar görüyorduk. Ama artık korkmuyorduk. Sanki o 4 mezarın sakinleriyle sessiz bir anlaşma yapmıştık. Biz onların toprağını koruyorduk, onlar da bizi kolluyordu. Bir gece, tam da bu düşüncelere dalmışken, vadiden şüpheli sesler gelmeye başladı. Normalde hemen alarma geçerdik ama bu sefer farklı bir şey oldu. Mezarların olduğu yerden yoğun bir sis yükseldi ve vadiye doğru yayıldı. Dakikalar içinde şüpheli sesler kesildi. Ertesi sabah öğrendik ki, sınırdan sızmaya çalışan bir grup, nedensiz bir panikle geri çekilmiş. O gece, 12 numaralı mevzinin ve 4 mezarın sırrını daha derinden anladım. Bu sadece bir nöbet yeri değil, geçmiş ile şimdiyi, yaşayanlar ile ölüleri birbirine bağlayan kutsal bir noktaydı. Ve biz, bu kutsal görevi devralan son halkaydık. Nöbetlerin en zorlu kısmı gece yarısından sonraki saatlerdi. Özellikle saat 3'e doğru tüm vadi garip bir sessizliğe bürünürdü. İşte o saatlerde başlardı. Her gece, istisnasız her gece, saat 3 civarında duyulan o tüyler ürpertici bebek ağlaması. İlk duyduğumda çıldırdığımı sandım. Zirvedeki mevzide, etrafta kilometrelerce yerleşim yeri yokken, nasıl olur da bir bebek ağlaması duyulabilirdi? Ses o kadar gerçekti ki, her seferinde el fenerimi kapıp sesin geldiği yönü araştırmaya çıkardım. Bazen mezarların arasından, bazen vadinin derinliklerinden, bazen de tam arkamdan geliyordu ses. Ama ne kadar arasam da sesin kaynağını hiçbir zaman bulamadım. Diğer arkadaşlarıma bu sesten bahsettiğimde onlar da benzer deneyimler yaşadıklarını söylediler. Ömer bir keresinde ağlama sesini takip etmiş ve kendini mezarların yanında bulmuştu. Derman ise yerel halktan, bölgede yıllar önce yaşanan bir trajediden bahsedildiğini duymuştu. Köyün en yaşlılarından Hüseyin dedenin anlattığına göre, çok önceleri bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken genç bir anne bebeğiyle birlikte bu tepeye sığınmış. Düşman askerleri yaklaşırken bebeğinin ağlaması dikkat çekmesin diye onu bağrına basmış. Bebeğin sesi kesildiğinde artık çok geçmiş. Anne acısına dayanamayıp kendini uçurumdan atmış. O günden sonra her gece, özellikle saat 3'te tepenin zirvesinden bir bebeğin ağlaması duyulurmuş.
Bu hikayeyi ilk duyduğumda tüylerim diken diken olmuştu. Çünkü tam da bahsedilen saatte her gece duyduğumuz sesin açıklaması olabilirdi bu. Ama asıl tuhaf olan bu sesin sadece 12 numaralı mevzide nöbet tutanlar tarafından duyulmasıydı. Diğer mevzilerdeki askerler böyle bir sesten bahsetmiyordu. Bir gece yine saat 3 civarında ağlama sesi başladığında her zamanki gibi aramaya çıktım. Ses bu sefer o 4 mezarın olduğu yerden geliyordu. Mezarlara yaklaştıkça ağlama sesi daha da netleşti. Tam mezarların arasına vardığımda gördüklerime inanamadım. Mezarların üzerinde ince bir sis tabakası vardı. Ay ışığında bu sis hafifçe pembemsi bir renge bürünmüştü. Ve sisin içinde belli belirsiz bir kadın silüeti. Kucağında bir şey tutuyordu. Ve ben o an donup kalmıştım. Ne ileri gidebiliyor, ne geri dönebiliyordum. Kadın silüeti yavaşça bana doğru döndü. Yüzünü göremedim ama kucağındakinin bir bebek olduğu anlaşılıyordu. Ve o an ağlama sesi birden kesildi. O an garip bir şey oldu. İçimi tarif edilemez bir hüzün kapladı. Sanki o annenin acısını, çaresizliğini hissedebiliyordum. Gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı. Silüet yavaşça sisin içinde erirken kulağıma bir fısıltı geldi. Onu koruyamadım. Bu olaydan sonra saat 3'teki ağlama sesine farklı bir gözle bakmaya başladım. Artık korkmuyordum. Her duyduğumda o çaresiz annenin hikayesini hatırlıyor ve içim burkuluyordu. Bazen sesin geldiği yöne doğru "Rahat uyu anne, biz buradayız" diye seslendiğimi hatırlıyorum. Zaman geçtikçe bu gece yarısı olayları bizim için neredeyse normal bir rutine dönüştü. Saat 3'e yaklaşırken hepimiz tetikte olurduk. Ağlama sesi başladığında artık aramaya çıkmıyorduk. Sadece sessizce dinliyor, bazen dua ediyor, bazen de o zavallı anne ve bebeği için gözyaşı döküyorduk. Bir gece yine olağan nöbetlerimden birinde beklenmedik bir şey oldu. Saat tam 3'te yine ağlama sesi başladı ama bu sefer farklıydı. Ses daha hafif, daha huzurluydu. Ve birden tepeden vadiye doğru bir ışık süzüldü. Pembemsi, sıcak bir ışıktı bu. Işığın içinde bir anne ve bebeğinin silüeti vardı. El ele tutuşmuş gibiydiler. O geceden sonra saat 3'teki ağlama sesi kesildi. Yerel halk ruhların huzura kavuştuğuna inanıyor. Belki de bizim varlığımız o anne ve bebeğine aradıkları huzuru getirmişti. Kim bilir? Ama kesin olan bir şey var ki o da 12 numaralı mevzide yaşadıklarımız. Sadece bizim dünyamızın değil, başka bir alemin de varlığını kanıtlıyordu. Bu olaylar benim ve arkadaşlarımın askerlik görevini derinden etkiledi. Her gece nöbette sadece vatan topraklarını değil, aynı zamanda bu toprakların acı hatıralarını da bekliyordu. 4 mezar, bir anne, bir bebek ve saat 3'te duyulan o ağlama sesi. Hepsi bizim hikayemizin ve bizim gerçeğimizin parçası olmuştu. Şimdi aradan yıllar geçtikten sonra bile bazen geceleri saat 3'e doğru uyanıyorum. O ağlama sesini duymayı bekliyorum. Ve her defasında 12 numaralı mevzide geçirdiğim o tekinsiz geceleri, o 4 mezarı ve o hüzünlü anne bebek hikayesini hatırlıyorum. Belki de bazı yerler sadece coğrafi bir nokta değil, geçmiş ile şimdiyi, yaşayanlar ile ölüleri birbirine bağlayan kutsal bir kapıdır. 12 numaralı mevzi de işte böyle bir yerdi. Askerliğimin son aylarına yaklaşırken 12 numaralı mevzideki olaylar giderek daha da tuhaflaşmaya başladı. Artık sadece gece 3'teki bebek ağlaması değil, başka olaylarda yaşanıyordu. Sanki o 4 mezarın sakinleri ve gizemli anne ve bebeği bize veda etmeden önce son mesajlarını iletmek istiyordu. Bir akşam nöbetinde güneş henüz batmamışken vadiden garip bir duman yükselmeye başladı. Normal şartlarda hemen alarma geçmemiz gerekirdi. Ama bu duman farklıydı. Yeşilimsi bir rengi vardı ve spiral şeklinde yükseliyordu. Tam tepeye ulaştığında 4 mezarın üzerinde asılı kaldı. O an mezarların üzerindeki taşlar hafifçe titremeye başladı. Telsizle durumu bildirmeyi düşündüm ama vazgeçtim. Çünkü artık biliyordum ki 12 numaralı mevzide olan şeyler
normal dünyamızın kurallarına uymuyordu. Duman yavaşça şekil değiştirmeye başladı. Önce bir atlı figürüne, sonra bir kadın silüetine, en sonunda da ağlayan bir bebeğe dönüştü. Ve tam o anda henüz gece 3 olmamasına rağmen o tanıdık ağlama sesini duydum. Ama bu sefer ses çok farklıydı. Acı dolu değil, daha çok vedalaşır gibiydi. Arkasından 4 mezardan 4 farklı ışık yükseldi. Her biri farklı bir renkteydi. Kırmızı, beyaz, mavi ve yeşil. Işıklar havada dans eder gibi hareket ediyor, birbirleriyle örülüyor, sonra ayrılıyordu. Sanki bir gösteriyi izler gibiydim. O gece nöbetim bittiğinde komutanıma rapor vermek için karargaha döndüm. Ama daha ben anlatmaya başlamadan o bana döndü ve "Biliyorum, asker" dedi. Ben o mevzide neler olduğunu biliyorum. Ben de senin yaşındayken aynı şeyleri gördüm. Bazı yerler vardır. Sadece vatan toprağı değil, kutsal topraklardır. 12 numaralı mevzi de tam da öyle bir yer. Komutanım da kendi nöbet anılarını anlatmaya başladı. O da yıllar önce aynı mevzide görev yapmış, aynı sesleri duymuş, aynı görüntülere şahit olmuştu. Bu topraklar sadece bizim değil, geçmişten geleceğe uzanan tüm bekçilerinin emanetidir. Burada gördükleriniz ve duyduklarınız size bir şey anlatmaya çalışıyor asker. Son nöbetlerimde artık her şey daha netti. Mezarların etrafında toplanan sisler, vadiden yükselen ışıklar, gece 3'teki ağlamalar, hepsi bir bütünün parçasıydı. Sanki bu toprakların tüm acıları, sevinçleri, kahramanlıkları ve trajedileri bu noktada birleşmişti. Bir gece yine olağan nöbetlerimden birinde tüm bu olayların doruk noktasını yaşadım. Saat gece yarısını geçmişti. Ay, 4 mezarı ve vadiyi aydınlatıyordu. Önce uzaktan at kişnemeleri duyuldu. Ardından mezarların arasından 4 atlı belirdi. Gerçek değillerdi elbette, yarı saydam görüntülerdi. Ama o kadar net görünüyorlardı ki. Atlıların arkasından elinde bebeğiyle o tanıdık kadın silüeti belirdi. Bu sefer yüzünü görebiliyordum. Genç, güzel ama hüzünlü bir yüzdü. Bebeğine sevgiyle bakıyordu. 4 atlı ona doğru döndü ve selam verir gibi eğildiler. Sonra hep birlikte, sanki bir geçit töreni yapıyorlarmış gibi, vadiye doğru ilerlemeye başladılar. O an anladım ki, bu bir veda gösterisiydi. Tüm bu aylar boyunca bize kendilerini gösteren ruhlar artık huzura kavuşacaklardı. Belki de bizim varlığımız onların sonunda rahat etmelerini sağlamıştı. Kim bilir? Görüntüler vadide kaybolmadan önce kadın son kez bana döndü. Dudakları kıpırdadı. "Artık huzurluyuz" dedi. Ve sonra tüm görüntüler ay ışığında eriyip gitti. O geceden sonra 12 numaralı mevzide bir daha ne bebek ağlaması duyuldu ne de başka paranormal olaylar yaşandı. Terhisime birkaç gün kala son kez 4 mezarı ziyaret ettim. Taşların üzerine elimi koydum ve sessizce vedalaştım. Artık biliyordum ki bu mevzi sadece bir nöbet yeri değildi. Burası geçmiş ile şimdiyi, yaşayanlar ile ölüleri, acı ile umudu birleştiren kutsal bir kapıydı. Şimdi aradan yıllar geçtikten sonra bazen rüyalarımda hala o mevziyi görüyorum. 4 mezarı, vadiye bakan tepeyi, ay ışığında dans eden ruhları ve her seferinde uyanırken içimde garip bir huzur hissediyorum. Çünkü biliyorum ki 12 numaralı mevzide yaşadıklarımız sadece bir askerlik anısı değil, bu toprakların ruhuna dokunabilme ayrıcalığıydı. Ve kim bilir, belki şu anda da o mevzide nöbet tutan genç bir asker benzer şeylere şahit oluyordur. Çünkü bazı yerler vardır. Orada zaman farklı akar, gerçeklik farklı şekillenir. 12 numaralı mevzi de işte öyle bir yerdi ve öyle kalacak. Kanalımdaki birbirinden gizemli, bilgilendirici ve çok eğlenceli diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı teker teker okuyor olacağım.